Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bambaşka Sohbetler'de NTV ekranlarında yine beraberiz. Bugün şahane 2 tane konuğum var. Çok güzel şeyler konuşacağız birlikte. Biraz edebiyat, biraz müzik, biraz böyle şehirden kaçmak ve aslında kendinle baş başa kalmanın o mucizevi güzellikleri üzerine de konuşacağız. Bir yandan da tabii kariyerimiz varken yaptığımız bambaşka yolculuklar da var. Aynı programımızın isminde olduğu gibi konuklarımızdan biriyle de bunu konuşuyor olacağız. Yaptığı kariyerinden sonra bir kitapla aslında yayınımızda misafir kendisi. O yüzden 2 tane başarılı kadınla farklı yolculuklar üzerine konuşacağım için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi bir cümlenin peşinden gideceğiz. Gelin bakalım hangi cümlenin peşinden gideceğiz. Fuzuli diyor ki, boş yere canı yanmaz insanın. Ya geleceğe dair bir eksiklik vardır ya da geçmişten gelen bir fazlalık. Şimdi konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Bir konuğumu zaten tanıyorsunuz, müzisyen İpek Açar Kömürcü ve pazarlama iletişim danışmanı yazar Deniz Saydam konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim Bodrum kokularıyla. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş Merhabalar. geldiniz. Nasılsınız? Çok İyiyim. memnun oldum. Ben de çok memnun Ayağınıza oldum Ceyda sağlık Hanım. Deniz Hanımcığım. Çok güzel şeyler konuşacağız bugün. Kadın kadına. Ay, İki lafın ne belini güzel, kıracağız. ne güzel. Şahane, değil mi? İpekçim, önce Canım. sana soracağım. Neler oluyor Bodrum'da? Hemen bizi güncelle sayfiyelerden. Ay, Bodrum çok güzel. Ya. Biz gittiğimiz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Hala pişman değilsin. Hala pişman değilim. Çok da doğru bir karar vermişiz diye düşünüyoruz Alper'le birlikte. Ömer'in büyümesi için şahane bir yer oldu. Evet, haklısın. Özellikle 2 yaşında bir bebekle tüm gün dışarıda geçiriyoruz vaktimizi. Ömer de çok mutlu. İstanbul'a geldiğimizde hatta işimiz için geliyoruz, işte ailemiz için geliyoruz. İstanbul bizi gene yordu deyip Bodrum'a geri kaçıyoruz. Mutluyuz o yüzden, çok şükür. Ne kadar güzel. Bunu isteyerek yaptınız. Ben bir bekliyordum yani ilk geldiğinde eşinle programa bunu konuşmuştuk. Ve hani merak ediyordum o süreç nasıl olacak, nasıl hissedeceksin, mutlu musun? İlk sormayı o yüzden bu soruyu sormayı çok istedim sana. Yani yabancılarda bir söz var, der ki bulunduğun yerden memnun değilsen değiştirebilirsin. Neticede ağaç değilsin diye böyle bir söylemleri var. Çok seviyorum. Gerçekten biz de o niyetle gittik zaten Bodrum'a. Dedik ki bir deneyelim. Eğer mutlu olmazsak tekrar İstanbul'a geri dönebiliriz. Müthiş bir şey. Evet, gerçekten öyle ama çok mutlu olduk. Hiç de dönmeye niyetimiz yok. Harika, çünkü çok da ben seni güzelleşmiş, sakinleşmiş ve böyle huzur huzur gördüm yani. Çok İyi teşekkür gördüm seni. ediyorum. Ben de seni çok iyi gördüm. Teşekkür Mutlaka ederim. havası, o sakinliği, Evet. o sabah gözümüzü açtığımızda gökyüzünün mavisini görmek çok iyi geliyordur yani. Gelmez Biz mi? onu hissediyoruz ama dışarıdan da belli oluyorsa ne mutlu. Kesinlikle oluyor. Sevgili Deniz Hanımcığım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ruhu Geride Kalanlar kitabınızın ismi. Evet. Şimdi gözlüğümü, tabii ki beni biliyorsunuz ki yakını görmeyen biri olarak gözlüğümü takarım, vazifemi yaparım. Çocukluğuma ait zihnimdeki en net anılar babamın beni asla görmediği zamanlar. Oradaydı, fiziksel olarak yanımda, aynı odada. Ama sanki bir yabancıydı, sessiz bir gölge. Arada bir cümle kurar, bazen başını sallardı ama gözlerinin içine bakıp beni fark ettiğini hissettiğim bir anı neredeyse hatırlamıyorum. O anlarda içimde bir boşluk büyürdü. Adını koyamadığım bir eksiklik. Sanki ben onun dünyasında bir detay, bir gölgenin gölgesiydim. Seniha babasının ve annesinin ruhunda bıraktığı izleri silmeye çalışırken gittikçe daha da derinleşen bir çukura gömülüyordu. Kimsenin görmediği bir çukur. Peki ya sonra? Bu çukurun bir merdiveni olabilir mi? Psikolojik altyapısı çok yüksek Deniz Hanım. Ama sizin, gerçi tabii sosyoloji bölümü mezunusunuz Galatasaray Üniversitesi'nde. Dolayısıyla insanları inceleme noktasında bir başarınız olduğunu düşünüyorum okuduğunuz bölümden sebep. Ama sonraki süreçlere Kariyer. bakıyorum. Pazarlama yüksek lisansı değil mi? Evet, doktorası üzerine, Üzerine üniversitede doktorası dersi, ve sonra kariyer, iş sonra hayatı. kariyer ve iş hayatı. Şimdi çok önemli bir tekstil firmasında yöneticisiniz. Daha önce ilaç firmalarında Evet. üst düzey çalıştınız. Ama sonra da çok değişik, psikolojik altyapısı olan, aslında şu anda hepimizin en büyük sorunu görülmemek ve duyulmamak üzerine Evet.
bir çocukluk yarasını anlatan bir romanla karşımızdasınız. Ben çok merak ediyorum bunun sebebini. Aslında şansıma denk geldi. Fuzuli'nin sözüyle de siz konuşurken ben de bir an öyle bir diyarlara gittim ki Ceyda Hanım oturduğunda tekrar buraya gelebilir miyim diye düşündüm. Tam da o manada bu benim hayalimdi. Geleceğe dair bir şeydi, bir roman yazmak. Biz Bodrum'a gidemedik ama burası benim Bodrum'um oldu. Ne O güzel. yüzden benim hayalimdi. Hepimizin büyürken büyümek sancılı bir şey. Sizi ben çok bir anne olarak, 9 yaşında bir çocuk annesi olarak çok severek izlediğim bir annesiniz. Çok teşekkür Zaten ederim. anne olmak, kadın olmak, birinin çocuğu olmak, birinin karısı olmak hayatımızda türetilmiş bir gerçeklikle beraber bir yükler yaratıyor. Ben bu yüklerle kendimce nasıl mücadele ederim veya bunlarla nasıl tekrar konuşurum derken biraz hem sosyoloji hem kariyerim gereğinde yazmak benim işimin özü. Biraz edebiyata sığındım. O edebiyatın büyülü dünyasında kendime güzel bir yer buldum. Yazmak bana çok iyi geldi. Bir saat olarak başladım, sonra kendimi alamadım. Biraz ben Seniha oldum, Seniha ben oldu. O yüzden bir kadın hikayesi aslında. Kadın hikayesi ama içinde bulimia mı var? Bulimia var. Bulimia nedir? Bulimia aslında günümüzde hepimizin belki bildiği, aslında bulimia bir bedenimiz üzerinden bir şeyleri ifade ediş şeklimiz. Ve bu görünür olmak noktasında görülemediğimiz yerlerde bedenimiz üzerinden ifade etmemiz. Aslında tabii ki ben bir tıpla bir Psikoloji ihtisasım ya da yok. tıpla bir Ama bağlantınız yok. benim deneyimlediğim, etrafta gördüğüm, benim kendi deneyimlediğim kadarıyla bu aslında bir yeme bozukluğu. Bulimia'da şöyle bir şey var. Siz aslında burada tamamıyla görülmemek gibi böyle algılanıyor. Ama kendinizin bütün duygularını, ifadelerini kendi bedeniniz üzerinden ifade ediyorsunuz. Ve bunun aslında bir de öte yandan dediğim gibi o türetilmiş gerçeklik, kadına biçilen rol, hani zayıf Evet. olmalısın, işte ince olmalısın, artık FaceApp yapmadan hiçbir fotoğraf paylaşılamayan gerçekliği kaybettiğimiz bir dünyada biraz ona dikkat çekmek istedim. Gerçek olmanın önemine. Bir yazar olarak ona baktım bu kitap boyunca. Bir de şöyle de bir şey var. Bizim hem o zayıflık noktası hem de yemenin hazla beraber yeme yükselirken biz bir yandan zayıf olmaya çalışıyoruz. Ve bu nasıl mümkün olacak? Ve bu aslında toplumda bence etrafımda çok var. Bir de biraz aslında bu böyle çarpıcı bir konuyu gündeme getirmemin sebebi biraz daha kadınların konuşması lazım. Kadının yurdu olduğunu söylemesi lazım. Böyle ben bazen sizin bir sosyal medya paylaşımınız benim böyle yüreğimi böyle alıyor. Evet diyorum ya, yalnız değilim. Dolayısıyla da birbirimizin elini tutmak için söylenemeyecek bir şeyi söylüyormuş gibi yapmak için de gündeme getirdim aslında. Hiç hissettin mi kendini yalnız? Tabii ki hissettiğim zamanlar oldu, olmaz mı hayatın içerisinde? Ama çok güzel bir şey söylediniz. Kadın kadının yurdu olmalı. Aslında en çok kadınlar da birbirini yargılıyor nedense. Zaten orada biz bir türlü toparlayamıyoruz. Evet. Yani birbirimize sahip çıkmayı hep böyle bir acının ardından ya da büyük haber olduğu zaman bir kadın bir şiddet yüzünden onun peşinden gidiyoruz. Ama oraya gelene kadar sosyal medyada da görüyorum. Kadın Evet. kadını daha çok zorbalıyor ve daha aşağılıyor, aşağıya çekiyor. Ama ne zaman ki o kadına bir şey oluyor en çok ağlayan da en çok zorbalayanlar, en çok kötü yazı yazanlar oluyor. Oradaki tezat benim kafamı çok karıştırıyor. İşte ben de tam da bunu söylemek istemiştim. Keşke gerçekten birbirimizi destekleyebilsek, Evet. birbirimizi yukarıya çekebilsek, birbirimize destek olabilsek. Tanımamıza gerek yok. Tanıdık tanımadık aslında. Kadınlar gerçekten birbirine sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Ve yani çok güçlüyüz aslında düşünürsen. Erkeklere bakıyorum ben, hiç kadınlar kadar zorbalanmıyorlar. Hiç. Birbirlerinin çok arkasında Evet, duruyorlar. Ben evet. yani sosyal medyada bir erkeğin paylaşımının altına başka bir erkeğin yazdığı ters bir mesajı çok okumadım. Evet. Ama bir kadının paylaşımının altına hem kadın ve hem erkeklerin çok şey yazdığını hep okudum. Hadi buradan mesaj verelim. Senin programın vasıtasıyla birbirimizi destekleyelim, birbirimize Evet. sarılalım. Bunu sık sık Yanında söylüyoruz olalım. ama Evet. umarım işe yarıyordur. Yani İnşallah. ben çünkü her kadının hayatında en az bir kere yalnız ve çaresiz hissettiğine eminim. En az bir kere, defalarca hissettiğine de çok eminim ama en az bir kere yalnızım ben. Arkamda da kimse yok, yanımda da kimse yok.
Hani şöyle bir sırtımı yaslayacağım, omzunda ağlayacağım biri yok mu şu hayatta dediği ya da ben çıkamayacağım herhalde buradan dediği anların birden fazla olduğunu düşünüyorum ama hadi en az bir kere diyelim, daha pozitif bir yerden bakmaya çalışalım. Bu noktada da tekrar birbirimize hatırlatmamız gereken şeylerden biri bu gerçekten. Kadın kadının yurdu olmalı. Bu da işte birbirimizi farklılıklarımızla sevmekten başlayacak galiba. Evet. Hepimiz aynı kalıpların içinde, aynı yüz ifadeleri ve beden ölçüleri içinde olmazsak o çeşitlilik güzel olacak diye düşünüyorum. Peki aslında tabii İpek, bu kitap ve içerik Deniz sebebiyle bana hani çok cümleler kurduruyor. Hiç yaptın mı böyle şeyler kendine? Bedenim daha iyi görünsün diye. İşte kendine zor zamanlar yaşattığın oldu mu gerçekten? Benim böyle bir tecrübem olmadı ama belki de bu genetik olarak şanslı olduğumdan kaynaklı Olabilir. olabilir. Benim annem de hep zayıftı. Ben de kilo vermek istemem yani hep, aman çünkü verince çok zor alıyorum diye düşünürüm. Öyle yaşıyoruz biz, annem de öyle. Yani İnan ki Ceyda'cığım, ben şimdi geçmişe bakıyorum. Aslı Gönül bile o kadar şanslıymış ki, çünkü sosyal medya yokmuş hayatımızda. Evet. O dönem yokmuş. Evet. Mesela Aslı Gönül çocukluğunu ve gençliğinin büyük bir kısmını sosyal medyasız geçirmekte ne kadar şanslıymış Kızın diye şanslıymış, düşünüyorum. evet. Gene burada kadın erkek ayrımı yapacağım. Çünkü böyle yani burada da kadınlar gene zorbalanıyor diye düşünüyorum. Hep daha güzel gözükmek zorundaymışız gibi. Halbuki ben hiç böyle düşünmüyorum. Şimdi çok yeni böyle sosyal medyamı çok farklı şekilde kullanmaya başladım ben de. Daha çok hayatımı açtım Ömer'le birlikte. Böyle daha bir aile gibi olduk takipçilerimle. Makyajsız da işte çıkıyorum sosyal medyada, ev haliyle de, işte üzerimde pijamalarla da ve o kadar tatlı geri dönüşler aldım Şahane. ki Güzel bir şey alıyorum, bu. devam Gerçek. ediyorum. Evet. Hatta çok söylüyorlar, diyorlar ki ay Ömer'i bizim gibi öpüyorsunuz. Biz de böyle şap şup öpüyoruz diye. Yani çok büyük bir aile gibi olduk. O sanki biraz bizim de böyle kendi sınırlarımızı açmamızla da alakalı diye düşünüyorum. Çok da kendimizi sıkmayalım yani, aman hep güzel olmamız lazım, hep bakımlı Olmayınca olmamız daha lazım gerçek diye. zaten. Çünkü hayat öyle değil yani. Bizim de kalkıp hiç makyaj yapmadan o günü eşortmanlarla geçirmek istediğimiz günler oluyor. Bazen de kalkıyoruz. O kadınlığın vermiş olduğu çok güzel bir şey bence. O süslenmeyi de ben çok seviyorum aslında. Kesinlikle. Hayat böyle bir şey. Hayatı Hepsi olduğu gibi bizim için. zorlanmadan, değil mi? Birbirimizi Evet. severek, daha çok sararak yaşamak en güzeli. Peki Deniz, diyeceğim sana. Lütfen. Çünkü derin bir yerden girdik. Dolayısıyla senle benle olmak zorundayız. Çok Şimdi memnun olurum. senin de bulimia ile ilgili bir yolun kesişmiş. Seniha karakterinden bir hani bulimia'ya dokunuyorsun, Evet. yeme bozukluğuna. Dolayısıyla biraz kendi otobiyografin, kendi ruhsal dışa vurumun gibi de hissediyorum. Ve Evet. burada diyorsun ki kendi hikayemizi bilirsek kendimizi de severiz. Evet. Şimdi bütün oklar seni gösteriyor Evet, Deniz. gösterdi. Zaten bütün hep aldığım en önemli soru bu, sen misin? Seniha sen misin? Evet. Bir de bir takım orada erkek karakterler var. Aa, o kim, o kim gibi. Tabii. Öncelikle aslında ana şeyim, biraz önce İpek Hanım çok güzel söyledi. Siz de zaman zaman sen de bunu dile getiriyorsun. Evet. Biz yaşadığımız şeyde hem ayakta durmak hem de güçlü olmak zorundayız bir kadın olarak. Ve bu kadın olarak çoğu zaman bedeller ödüyoruz. Çok iyi gözüküyoruz burada ama içimiz ağlıyor. Dolayısıyla böyle biraz gerçek bir yerden konuyu ele almak istedim. Tabii ki ben yazarken etrafımdan çok etkilendim. Oradaki evet bir kız çocuğu var. Evet, ona bakarken oğlum Ada'dan çok etkilendim. Ama bu tam anlamıyla ben değil. Bu bir yaşam öyküsü değil ama benden çok şey barındırıyor. Yazmak eylemi, ben ilk şöyle başladım aslında. Yazmaya sadece serbest düşünce akışıyla bir şeyler yazmaya başladım. Biraz kendimden, etraftan, bir gün sizin bir postunuzu gördüm. Onun bana çağrıştırdıklarından, İpek Hanım'ın bir şarkısını dinledim ondan. Sonra onları bir kurgu haline getirdim. Dolayısıyla aslında biraz onu da tercih ettim, bu sen misin denmesini. Çünkü iş dünyası sebebiyle de, iş sebebiyle tanıdığım kontaklar da böyle acaba mı desin. Ve bir de bunun da ötesinde biz hepimiz bir ikinci yol arıyoruz. Bütün beyaz yakaların hayali Bodrum'a taşınmak, Çeşme'ye taşınmak, Alaçatı'ya taşınmak. Bazen onu yapamıyoruz ama Bodrumlara gitmeden kendi Bodrumlarımızı bulabiliriz.
Biraz da onun altını çizmek için o böyle acaba bu deniz mi vurgusunu yapmak istedim. Ama ben değilim, ama benden çok şey var. Eminim okursan sen de kendinden şeyler bulacaksın. Çok farklı yerlerden herkesin bulduğu nokta ayrı oluyor ve o da o kadar güzel oluyor ki herkes bana farklı bir noktasına dikkatimi çekiyor. Dolayısıyla okuyucularından gelen yorumlar da beni büyütüyor. O benim için şu an içimde kocaman bir kar topu. Beni iyileştirdi yazmak, ama ben çok iyi geldi bana bu kitap. Sana da müzik iyi geliyor. Evet. Her zaman. Neler oluyor? Her zaman neler oluyor? Çok yeni bir heyecan yaşıyorum ben de. Zeki Güner'in çok müthiş şarkısı Vurdum Kendimi Yalnız'a. Sevgili eşim Alper aranjesini yaptı. Çok güzel bir şarkı oldu. Yani bizim içimize sindi, öyle söyleyeyim. Ben artık müziğe o şekilde bakıyorum Ceyda'cığım. Hiçbir zaman hani tutar mı, çok dinlenilir mi, acaba çok kişiye ulaşır mı diye kendi sevdiğimi yapmaya çalışıyorum. Öyle olunca da zaten herkese ulaşıyor otomatikman. O samimiyet hissediliyor. Zeki'cim sağ olsun bu şarkıyı yazdığında işte aklına ben gelmişim, bana gönderdi. Aslında 2-3 senedir bende olan bir şarkıydı. Fakat tabii araya Ameriko girdi. Biz işte Bodrum'a taşındık. O biraz büyüdü derken hep böyle akışta yaşamanın verdiği rahatlıkla 15 gün içinde yapalım mı yapalım dedik ve şarkıyı sevenlerle buluşturduk. Ve senin doğum Şahane. gününde buluşturdunuz. Ve benim doğum günümde Bu buluşturduk. özellikle planladığınız bir şey miydi? Bu da özellikle planladığımız bir şey değildi aslında. Fakat tarihler birbirine çok yakın olduğu için neden olmasın dedik. Tabii. Aslı Gönül'üm de çok tatlı bir sürpriz yaptı bize. O da benim yaş günüm için İngiltere'den kalktı geldi. Dolayısıyla hem şarkıyı hem de Aslı Gönül'ümün gelişiyle birlikte şarkının çıkışı ve benim doğum günüm çok farklı bir anlam kazandı. Hayatımda yaşadığım en güzel doğum günlerinden bir tanesiydi. Ne kadar güzel. Daim Şahane. olsun, hep böyle olsun. Aslı Gönül ne yapıyor? Ay Aslı Gönül'üm ne yapsın? O çalışıyor, Kızım doktora yani yapıyor. böyle Aslı Kızım. Gönül, Aslı Gönül diyoruz ama zaten hepimiz Kızım, ay, bildiğimiz evet için. hepimiz Ne biliyoruz. yapıyor? Çok gurur duyuyorum onunla. Şu anda hadron fiziği üzerine doktora yapıyor. Hadron Hadron fiziği mi? fiziği. Evet, hadron fiziği, parçacık fiziğinin bir değişik bir şeyi. Wow. Ama bana da sorarsan yani hadron fiziğini anlat diye, inan ben de anlatamıyorum. Çünkü Aslı Gönül bana böyle bir bebeği anlatır gibi anlatıyor. Evet anneciğim çok güzel diyorum ama Evet, tabii ki ama anlamam mümkün anlamıyorum. değil. Anneciğim çok güzel Çok anlatıyorsun, güzel ben anneciğim anlamıyorum. diyor. Olsun diyor, sen sor ben anlatırım sana diyor. Çok tatlı. Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da çalışıyor York diyorsun. Üniversitesi'nde. Doktorasına da işte 1 yıl kadar kaldı bitmesine, çok şükür. Çok gurur duyduğum bir genç kadın oldu. Muhteşem. Amerika'da işte Jefferson Üniversitesi ile değişik işte çalışmalar yapıyor falan, böyle farklı bir bilim insanı oldu. Çok gurur duyuyorum onunla. Tabii fırsat bulduğunda geliyor, görüşüyoruz. Biz fırsat bulduğumuzda gidiyoruz onun yanına. Uzaklık çok zor. Ama Ondan şimdi ayrı böyle olmak çok bakınca da zor. o onu dedi, bu bunu yaptı, o da onu söyledi, bilmem nelerle uğraşmak yerine yolunda giden bir bilim insanı olmuş. Varsın uzakta olsun, mutlu olsun, Evet. bizi temsil ediyor orada da. Evet. Baktığın zaman işte üniversitede öğretim görevlisi ama Türk üniversite görevlisi, öğretim görevlisi. İşte Amerika'daki bir üniversiteyle işbirliği yapıyor. Bir bilim insanı, Türk ve kadın bir bilim Evet. insanı. Bu çok gurur verici bir şey. Aslı Gönül çok enteresan bir şekilde yolunu da kendi çizdi. Aferin. Yani fizik okumak istediğini, kararını kendi verdi. Hatta ben bilmiyordum bile, yani bir insan fizik okuyup ne yapar? İşte evet, şimdi onu Hani soracağım. ne Öğretim yapar görevlisi mi acaba? olacak? Ha, yani Aslı Gönül'le birlikte üniversitelere gidip bunun işte eğitimlerini dinledik. Hani fizik okuyan birisi 300 küsür tane meslek yapabilirmiş mesela. Bunu ben de onunla birlikte yolda öğrendim. Aslı Gönül'ümle hala beraber büyüyoruz. Çok güzel bir şey. İyi ki var, iyi ki. Yani Ömer'im tabii, onunla bambaşka bir annelik. o başka. Anneliğin Her bambaşka bir çocukta tarafını başka anne. yaşıyorum. Tabii. Aslı Gönül'üm de bambaşka bir tarafını yaşıyorum. Çok şükür yani hayat inişiyle çıkışıyla, böyle yokuşuyla ama çok güzel. Yani her Kesinlikle. acısıyla tatlısıyla çok güzel. Aldığım her nefese şükrediyorum inan. Deniz, şimdi sen ne diyorsun peki? Yani Seniha'da tabii çok sert bir şey var ki babası tarafından görülmeyen, duyulmayan
Ve aslında hep var ama yok bir baba figürü. Bir Evet. kız çocuğu için çok büyük bir şey bu. zor. Yani hayat kurması, büyüdüğünde evlenmesi, ayaklarının yere basması, özgüvenli olması falan falan, bunların hepsi aslında bir kız çocuğu için baba tarafından görülüp sevilmek, bir erkek çocuğu için de Bir de aslında anneyle kurduğu bağla çok doğru orantılı. Şimdi Seniha bayağı dertli bir arkadaşımız. Evet. Şimdi bunun sonunda sen ne düşünüyorsun? Bize bunu söyle. Kitabın sonunu değil. Kitabın sonu Ama değil. şimdi bu yaşına geldiğinde Bu yaşıma geldi. hepimizden harmanladığın bir Evet. Seniha'yla ve bu yaralarla insan ne olur? Evet, şöyle aslında ilk İpek Hanım'ın söylediğine demin çok güzel bir şey söyledi. Bu eseri çıkarırken tutar mı, olur mu diye bakıyorum dedi. Hep hayatımızda başarı odaklı yaşıyoruz. Tabii. Çünkü Ben de bu- görülmek ve evet. duyulmak gibi bir kodumuz var. Bu kitabı yazarken yazdım, bitti. Böyle çok heyecanlıyım. Dedim ki çok yakın arkadaşıma, basıldı. Ya dedim, başarılı olur mu? Çok satanlara girer mi? Öyle böyle, hani orada da ticari bir konular geçiyor falan. Dedi ki başarı nedir dedi. Yazmış olmam bile bir başarı dedi. O yüzden bunun farkındalığı adına çok önemli bir şey söylediniz. Sadece o yapmış olmak, siz ona Evet. gönlünüzü koydunuz. Zaten o gönlü koymak önemli. Şöyle tabii ki dediğiniz gibi baba kız, anne oğul ilişkisinin çelişkileri bitmeyecek. Evet. İnsan yaşadıkça bu çelişkiler devam edecek. Benim de oğlum var, hep onu düşünüyorum. Hatta bazen ama orada bir de şu var, biraz Seniha'da onu vurgulamaya çalıştım. Evet, bir gerçeklik var ama öte yandan da çocukların veya bizim türettiğimiz bir gerçeklik var. Babadan beklediklerimiz var. Bazen o beklediklerimizle gördüklerimiz arasında uymuyor ve o zaman da biz kendimizde hatayı buluyoruz. Halbuki Evet. o uymuyor olabilir ve bunun o beklentiyi yansıtma yaparak başka bir yere yansıtılabilir. İnsanın kendini şifalandırmasının çok farklı yolları var. Bugüne kadar çalıştığım noktalarda da senin de bazı paylaşımlarında, yani çocuk demek anne demek değil, çocuk demek Tabii ki. ebeveynlik akımı dünyada Tabii çok ki. yaygın. Ebeveynlik üzerine reklamlarda artık babalar da oynamaya başlıyor. Hatta çok enteresan, böyle babaların gösterildiği bir çocuk markasında globalden geliyor ve Türkiye'de gösteriliyor. Ve Türk kadınları rahatsız oluyor bu reklamdan, geri çekiliyorlar. Çünkü bizim alışkın olduğumuz bir şey değil. O yüzden babalığın biraz daha devreye girmesi, babanın Kesinlikle. ebeveynlik noktasında çocuğunda yaratabileceği tahribatı da gözler önüne sermek için böyle bir figür ekledim. Tabii ki benim de bireysel olarak görülmemiş, duyulmamış, hissettiğim, beklentilerimin karşılanmadığı çok nokta vardır. Onların da beni büyüttüğünü düşünüyorum. Evet, zaten yaşadığımız acılar bizi büyütüyor genelde. Aynen. Oralardan kuvvetleniyoruz. En çok kırılan yerlerden güçleniyoruz. Ama bu zorunda mıydı? Hayat böyle olmak Evet. zorunda mıydı bilmiyorum ama genel olarak baktığımda ben de hep kırıldığım yerden, işte ters köşe gelen yerden, bilmediğim yerden çıkan sorulardan bugün ben oldum. Dönüp baktığımda evet, şükrediyorum ve teşekkür ediyorum ama o günleri de düşünce ne çok acı. Şimdi aynı acıları benim çocuklarım çeksin ister miyim? Hiç istemem. Ama çocuklarınız da başka acıları Evet, işte çekmeseler ailemde keşke. hani garip bir döngüsü yok mu Evet. bu hikayenin? Yani kendi acılarımla büyüdüğümü düşünüyorum ama çocuklarım da bu acıları çeksin istemiyorum. Ama o zaman çocuklarım da güçlenerek büyümeyecekler mi? Onu mu engellemiş olacağım? Böyle çok garip bir çelişkisi var. Aslında bu kadar derine inip düşündüğün zaman Evet. oradan çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun. Ben de çok böyle Evet, zamanlar oradan bir girip çıkamıyorsun. program bitince çıkıyoruz. Ya program içinde bir girip hop diye çıkıyoruz. Ya, başka türlü Çıkamıyorsun olacak. çünkü hayat zaten acısıyla tatlısıyla geliyor. Doğarken de ağlayarak doğuyoruz mesela. Evet. Yani sonra anne karnında bebek gülebiliyor, ağlayabiliyor. Tabii. Ne yaşadı ki Hepsi ağlıyor var, acaba evet. diye düşünmeden edemiyor insan. Ama ben tüm yaşadığım acılarla ve tüm yaşadığım mutlulukları böyle önüme koyduğumda gene her saniyemi şükrederek ve her şeye güzel bakarak geçirmeyi tercih ediyorum. Hiç isyan etmiyor musun İpek? Ya o bizim Evet, içimizde. sesin hiç yükselmiyor mu? Hayır Ceyda'cığım, o bizim içimizde. Yani ben elime iğneyi batırıp ağlayabilirim de. Ama bir şeyi, kötü olan bir şeyi güzel görebilirim de. Yani bu sanırım bana annemden geliyor. Biraz da kodlanmış gibi. Annem dünyada görüp görebileceğin en polyanna,
en böyle her şeye iyi tarafından bakan bir Tamam, insandı. sen öyle büyüdün. Ben Evet. öyle büyüdüm. Kodlarında Evet, da var. kodlarımda var Var. herhalde. Tamam. Ama ötekini yapmayı da denemedim değil. Hmm. Yani her şeye böyle kötü bakmayı, işte ay çok kötü hayatım, çok kötü, işte gördün mü bu da benim başıma geldi, şu da benim başıma, o insanı hiçbir yere götürmüyor. Dibe Daha da götürüyor. dibe götürüyor. O yüzden hepimiz şanslıyız, nefes alıyoruz. Ben gerçi yani en çok şükrettiğim şeylerden bir tanesi de iyi bir aileye evlat olarak gelmişim. Evlatlarını çok seven, işte ben bu yaşımdayım, 50 yaşındayım, hala bana Göstermeyi. destek olan ailem var. O bakımdan çok şanslıyım ama onu yaşayamayan insanlar da farklı yönlerden farklı şanslar ki. yakalayabiliyor. Dolayısıyla hayata nereden baktığın çok önemli bence. Peki İpekçe sohbetler devam ediyor. Ediyor. Onun için İstanbul'a mı gelip gidiyorsun? Onun için İstanbul'a gelip gidiyorum ama hiç de zorlanmıyoruz. Harika. Bodrum'dan İstanbul'a 45 dakika. İstanbul'da bir yerden bir yere Yere. gitmek bazen 3 saat alabiliyor. O Aynen. yüzden Kesin gelip bilgi ki gidiyoruz. 45 dakikada geleceksin büyük bir rötar Kesin olmazsa. bilgi. Evet. Yazın çekim yapmıyorsan da Yok. kolay bir şey olur Genellikle bu. kışın yapıyoruz çekimlerimizi. Zaten geldiğimiz zaman tamamlayıp gidiyoruz. tamam. Dolayısıyla bir problem yaşamıyoruz. Onu çok seviyorum. İpekçe sohbetleri yapmaya. Orada da çok farklı bir tarafımı işte gözler önüne seriyorum. Yani bu insanın farklı taraflarını sevenleriyle paylaşması çok güzel bir şey. İpekçe sohbetlerde çok böyle derin sanat konuşuyoruz. Daha entelektüel açıdan bakıyoruz. İşte sosyal medyamda güzellik, krem, Tabii. Ev saç, hali, makyaj, ev annecilik. hali, hatta yemekler. Süper. Sevgili Ayfer annemle birlikte kayınvalidem çok güzel yemekler Of. yapıyor. Onları paylaşıyoruz. Sanat deyince müzik, konserler, orada birlikte oluyoruz. Vallahi güzel geçiyor. Harika. Şahane. Vurdum kendimi yalnıza ile birlikte bir konser programın olacak diye düşünüyorum. Onu sosyal medyada mı duyuracaksın? Sosyal medyada duyuruyorum. Genellikle bizim konserlerimiz yazın Tabii oluyor. Nisan'dan sonra başlayacaksın Evet, diye benim düşünüyorum. kendi şahsi konserlerim ayrı, bir yandan da tabii Kayahan anma konserleri de yapıyoruz. Bu yaz gene yaptık, çok güzel geçti. Güzel miydi? Hepsi çok keyifliydi, Ne kadar çok şık güzeldi. bir şey yapıyorsun. Eşin de ne kadar zarif bir yerde duruyor. Yani ben aslında tabii ki Kayahan'ı rahmetle burada analım. Çok da Evet. öyle üzerinden konuşmayı istemiyorum. Sürekli aynı şey konuşuyormuşuz gibi olacak ama gene de kayıtlara geçsin. Daha önce eşinle geldiğim programda da Kayahan'ı evinizin baş köşesinde tutuyorsunuz. Onun her zaman sanatsal olarak anılmasını, unutulmaması için, ki zaten unutulacak bir isim değil ama yeni neslin bilmesi adına önemli bir şey bu. Bunları yapıyorsunuz birlikte. Çok kıymetli bir şey bu. Bunun için de seni tebrik ederim. Ben Alper'e buradan çok teşekkür etmek Evet, istiyorum. Alper de Eksik çok yüce olmasın. gönüllü. Çok yüce gönüllü. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Evet. Hiçbir şeyde, yani kendi yapmak istediklerimde de Kayahan konserlerinde de. Çünkü çok iyi bir müzisyen, çok iyi Evet. bir orkestra şefi. Evet. Yani başkasıyla çalışmayı düşünemiyorum bile. O kadar yoğunluğun Daha anlamlı içinde. oluyor bir de böylesi. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Aslı gönüllüm, bir kere Kayahan'ın bana vermiş olduğu Evet. en güzel, en büyük hediye. Evet. 22 yılımı geçirdiğim hayat arkadaşım. Aksi tuhaf olmaz mıydı Çok, anmasaydım? Gerçekten tebrik ederim. Çok Teşekkürler. önemli bir şey. Çok teşekkür Deniz Hanımcığım, şimdi buradan Ceyda çıkıp Hanımcığım, çıktık. iş yerine gidiyoruz. Evinize gidelim. Ne oluyor? Orayı da bana anlatır mısınız? Son sorum bu olsun. Bir yandan üniversite var. Üniversitede ders veriyorum ve dediğimiz gibi bir tekstil şirketinde, çok sevdiğim bir tekstil şirketinde direktör olarak çalışıyorum. Evet, şirketten çıktım. Hatta CEO'muza dedim ben böyle böyle gidiyorum. Sonra geleceğim dedim. Bir programa gidip kitabımı tanıtıp oradan öğrencilerime gidip ders anlatıp geliyorum. Aslında çok şanslıyız ve bence dünya da buna evriliyor. Eskiden böyle artık portföy kariyeri deniyor. Tabii. Bildiğimiz şey, bir yere gir ve şirketler de buna imkan sağlamıyorlardı. Gözü açılırsa başka bir yere giderse diye. Ben çok şanslıyım. Bunun çok desteklendiği bir Müthiş bir şey. iklimde çalışıyorum. Dedim ki ben böyle gidiyorum, mutlaka gidin. Ben dedim böyle bir şey var, olacak. Keşke herkes sizin gibi olsa ki kendini geliştirmeye, böyle farklı bakış açılarını, bambaşka hayatları ve bambaşka görüşleri buraya getirebilse dedi. O yüzden de biraz hem insan içinde olmalı hem bunu destekleyecek iklim olmalı. Talep etmeli, neden olmasın demeli.
benim bodrumum nerede demeli. O yüzden şimdi çıkacağım, işe gideceğim. Şimdi Deniz sayesinde ben bambaşka bir şey düşünmeye başladım, bambaşka sohbetler biterken. Siz ne durumdasınız? Gitmek istediğiniz yeri, bulunduğunuz yerdeki zorunluluklarınızdan ötürü acaba bulunduğunuz yerde yaşatmayı hiç denediniz mi? Ya da beklentide bulundunuz mu hayallerinize dair çalıştığınız ortamlardan? Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, bu yolda arkadaşım olur musunuz? Bana bir alan açar mısınız dediniz mi? Zorladınız mı nezaketli bir şekilde? Ve vefa, bu aralar en ihtiyacımız olan şey. Bu iki muhteşem hanımefendiye bunları hatırlattıkları için teşekkür ederken sevgili İpek'in Vurdum Kendimi Yalnız'a şarkısında dinlemenizi sevgiyle tavsiye edip ve yine İpek'in söylediğiyle programı sonlandırmak istiyorum. Gerçekten şükür. Hoşça kalın.